Smeagol House'da yeni bir videoya hoş geldiniz. Ankara Zula Bar'dayız. Yanımızda ayak takımı İlker, grubun beyni, grubun organizatörü, grubun fikir babasıyla beraber muhabbet edeceğiz. Kaptan diyorlar abi bana. Ayak takımının kaptanıyım. Ayak takımının kaptanı. Olur. Neden olmasın? Bizce olur mu? Olur. Ne konuşacağız? Muhabbet edeceğiz. Zevkine, nedir, ne yaptığını, ne yaptığını. Ve bugün bir arkadaş, bir dost için aldığı inanılmaz bir objemiz var. Evet, onu da göreceğiz hep beraber. Bileydim sana alırdım ama bilemedim. Şikayetçiyim, net. Evet. Şimdi hazır videoya girmiş olduğumuzu varsayalım. Şu an girdik diyelim. Bence girdik. Bence Hocam, girmeliyiz. saçımın yanları düzgün mü ya? Saçlarının yanları düzgün mü? Oylama yapacağım Instagram üzerinden. Hayır, yandan pörtlüyor biliyorsun. Neyse. Bence son derece yakışıklı ve formda. Devam. Pardon hocam. Estağfurullah. Evet, ne soruyoruz? Önce ayak takımı nedir ne değildir bir onu soralım bakalım. Nedir ne değildir? Hocam, ayak takım bir organizasyon ekibi. İlk karting'de başladık. Şimdi heyecanlı gece hayatlarıyla devam etsek de aynı zamanda bir taraftan da böyle retro, konsol, oyun, ıvır zıvırla da uğraşıyoruz. Şu pandeminin tamamen gitmesini, ondan sonra da ortalığa böyle kendimizi saçmayı planlıyoruz. Şimdi birazcık dinleniyoruz. Şimdi retro dediğimizde o oyun konsolları, işte mameler, o büyük eskinin o kollu oyunları filan İlker'den sorulur. Commodore'du, işte Amiga, Sinclair, ne düşünüyorsun? Sega, Evet. Nintendo hepsi. Aklınıza ne gelirse, ama bu konuda retroyu parantez için alıyoruz. Neden? Çünkü o anladığınız anlamda oyun konsolları değil, o old school, eski dönemde hayat bulmuş, bizim çocukluklarımızı yaşatmış olan oyun konsollarından bahsediyoruz. Nasıl başladı bu ilgi? Nasıl başladı ilgi? 79 doğumluyum, ayıptır söylemesi. 84'te Atari salonuna giderek başladı. 84'te Atari salonuna gittik. Sonrasında da o zamanlar Arabistan'dan el konsolları geldi ya, Game Watch'lar. Aslında Nintendo Game Watch'ımız hiç olmadı da. Game Watch vardı. Aslında komşunun oldu da detaya girmeyeyim. Bizim de Game Watch güneş enerjisiyle çalışıyordu. Yerin altındaydı anneannemin evi. Biz de böyle cama koyup şey yapıyorduk. Camın böyle üstüne oturarak, cam dediğim yani yerden yüksek ama yer altı. Kod yani, kod sonuçta. Böyle oynarken pıt yere bir düştü, kırıldı. O gün bende travma başladı. Sonraki yıllarda seneler geçince işte galiba 25 yaşından sonra Game Boy'a bozuğuna kavuştum. Sonra Game Boy'lardan boyum kadar yaptım. Biriktirdim, aldım sattım. Şimdi bir depomda yine çok fazla malzeme var. Bazen bir şeyler satıyorum. Bazen kanalımda, buraya reklam alırız, İlker Beşer YouTube kanalında. Yukarı bir şey çıkartırız net Orada olarak. da arada bir tanıtıp oğlumla oyunlar oynuyoruz. Hikaye bu. Bence güzel bir organizasyon, çok eğlenceli. Bir kere o eski oyunları canlandırıyor olması, o eskinin o istek uyandıran, o eskinin o biraz hafif nostaljik, romantik veya sizi o fantastik dünyaya iten oyunların tekrar canlandırdığı için buradan özellikle teşekkür etmek lazım. Bu arada bunda tekrar bir, bu Commodore için bir Yüzüklerin Efendisi oyunu. İçinde 2 adet kaset var. Commodore kaseti ve oyun bu koşullar altında oynanan bir oyun. Eskiden bir kafa ayarı hikayesi vardı. Çok ciddi bir konudur. Kafa ayarını iyi yapamazsanız o Commodore hiçbir şey oynamazdı. Kaçırdınız, iş bitti. O konularda İlker artık duayen. Commodore 64 kilobayt RAM'e sahip, yani cep telefonunuzdaki 10 tane Evet. adam ismi kadar yer kaplıyor ama o zamanın teknolojisiyle oyun olması bile zaten acayip bir şey. O zamanlar disket, kartuş var, disket yoktu Commodore zamanında, kaset vardı. Bu kasette onlardan. Bu nasıl geldi de buraya güçlüyü buldu ve buraya geldi? Tamamen şans. Tamamen. Yaklaşık 6 gün önce benim bir deli arkadaşım ilginç ürünler almak istiyor. Ben de eBay'den PayPal hesabım falan var. Bir şeyler alıyorum. Hiç dikkat etmedim, böyle bir tane dandik dündük bir şey istedi diye aldım. Bugün gelince baktım, Hobbit diyor, Lord of the Rings yazıyor. Ben de birazcık güçlüden çekine fotoğrafını yolladım. Dedim ki ya bak, emanet, İngiltere'den bana da al dedi. Yok yani, muhtemelen Türkiye'de zaten bu ilk ve tek. Dünyada da çok az vardır. Çünkü ben böyle bir oyun çıktığını bilmiyordum. Commodore 64'te 1989'da çıkmış böyle bir oyuncuk. Yani kutusu değerli. İçeriğinde böyle çok bir şey beklemeyin. Muhtemelen tipler küçük çöplerdir ama olsun. O zaman bile hikayenin piksel abi. Daha net olarak piksel ya. Piksel ve piksel art gibi bir şey bu. Evet. Güçlücüm, sen neler yapıyorsun İstanbul'da? Ankara'ya seni bekliyoruz. Vallahi abi, İstanbul'da bir şey yapmıyoruz. İşte gidiyoruz, geliyoruz, konuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz, alıyoruz, ediyoruz ama Ankara kalbimizde. Benim büyüdüğüm, doğduğum şehir ya. Evet, biliyoruz. Yani, Kara Kartal olarak seni tanıyoruz. O yüzden hani
İstanbul'da artık o kadar çok hani belki zaman içinde belki benim standartlarıma göre artık hani biraz miadı doldu gibi hissettiğim için iş bulsam düşünmem yani. Ankara iyidir, candır. Ben İstanbul'da 5 sene yaşadım. Yani yaşamak için değil ama eğlenmek için güzel. Param varsa eğlenmek için çok güzel İstanbul ama yaşamak için çok zor. Çok zor. Ben yaşarken metrobüs bile yoktu. Yani çok zor zamanlar geçirdim. Olması da çok aslına bakarsan kolaylaşmıyor çünkü metrobüs en fazla işe gidip gelmene yarıyor. Yani yurda keyfini çıkartacaksın. Çok zor abi. Abi çok. Çapa'dan Kartal'a gidiyordum. Yolda uyuyordum. Akşamda Kartal'dan deniz otobüsü, vapura binip İstanbul Üniversitesi'ne gidiyordum derse. Zor zamanlar geçirdim ama Ankara güzeldir. Seninle belki bundan kaç sene önce ya? Çok oldu. 18-20 sene önceki bilardo oyununu yine oynamak istedim. Hala iyi oynuyor musun? O zaman çok iyi oynuyordun. Fena değil, fena değil. O zaman iyi oynuyordun. Evet. Amerikan'ı iyi oynarım. Bu konuda da iddiaya açız, isteyen varsa deneyebiliriz. Güzel. Evet, bence de. Evet. Nerede kalmıştık? Araya girdik, bir kendi reklamımız geçtik, bir ayak takımının reklamını geçtik. Bir de çiş molası verdik, evet, ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi nedir olayımızın özü? Ben biraz daha deşmek istiyorum. Şimdi bilgisayar dünyası bu dönemde, özellikle oyun dünyası önemli bir dünya. Önemli konular bunlar ve doğal olarak da retro bunun çok ciddi bir parçası. Bu arada İlker'in senenin belli zamanlarında tabii ki pandemi çok ciddi bir sekte vurdu, mu belirtmekte fayda var. Ancak Zula Bar'da, Ankara'da bu retro oyun toplantıları, organizasyonları yaptığı bir durumumuz var. Bunu da kendisinden ben açıkçası biraz dinlemek istiyorum. Şöyle diyeyim, bizim Commodore Gen.tr forumumuz var. Ben de orada yöneticiyim. Facebook'ta da birçok grubumuz var. Oralarda da bir şeyler yapıyoruz. Bir saniye. Commodore Gen.tr dedin değil mi? Evet. Bunu bir yerlere yazacağım şimdi videoda ama Commodore Gen.tr bir organizasyon adresi, bu aklımızda olsun. Organizasyonun duyurulduğu bir forumumuz diyeyim. Orada hem Commodore, Amiga, Sinclair, Amstrad her şey var. İlk öyle başladı. Biz Commodore buluşması yaptık. 4 kişi buluştuk. İlk organizasyon 4 kişiydi. Evet. Bir barda buluştuk. Sonrasında biraz büyüdü. Bir dönem öyle bir şey oldu ki bu arkada 60 kişi olduk. En az 10 kişi şehir dışından geldi. İnsanlar evindeki bütün cihazlarını getirdiler. El konsolları, Amiga'lar uçuştu böyle. Hatta şu düşünüyorum bir. Hatta Mars'tan gelen misafirler. Ne oldu abi? Neydi lan adamın ismi? Burasını keselim mutlaka. Burayı mutlaka kesiyoruz mu acaba? Hatta Yavuz Üstad kendi evinde... Yavuz Üstad'ın soyadı vardır herhalde. Ya gerek yok. Açık yakalamışken bastır. Gerek yok. Soyada gerek yok. Adam bizim oyun dünyasında, retro dünyasında jetonlu Atari Nirvana'ya yakındır. Ben oradayım. Nirvana kısmında tilt makinesidir. Tilt makinesi. Adam gitti. Yağmurun altında yıllarca sulanmış bir tane cihazı aldı. 3 sene boyunca düzeltti. Tek tek yaptı ve buraya getirdi. Bizim organizasyona bir açtık. Elvira vardı. Tilt. Millet şaşırdı. Buradaki hala müşteriler diyor ki nerede o tilt? Ya işte o günlük getirdik. Müthişti. Oyun oynadık, bira içtik. Turnuva yaptık. Çok güzel. Şimdi yakın zamanda bir daha yapacağız ama bu sefer şu arka planda sadece oturacağız. Yani fazla kaynaşmamaya çalışacağız. Yoksa tabii ki çok istiyorum, ben sırtıma her tarafa arabaya cihazları koyuyordum. Öyle organizasyonlar da yapıyoruz. Amaç ne? O zamanı birlikte yaşayan insanlarla aynı ortamda birlikte olalım. Zaten amaç o zaman oyun oynamaktı. Evet. Biraz herkes yaşlandı. Ben aralarında en gençlerinden sayılırım. Birkaç arkadaş var ama... itiraz ediyorum. Yaşlı değiliz, olgunlaştık. Evet, olgunlaştık. Bayağı bir olgunlaştık. Ya yeni dönem oyunları da güzel oyunlar var ama çok büyük yer kaplıyor. Ben mesela en güncel cihazım PlayStation 3. Yani yeter. 4 vesaire dokundum ama ben Game Boy'la hala 2014 doğumlu oğlumla Game Boy'da zevk alıyorum. Yeter bu bana. Bence daha iyi. Bu arada ben açık söyleyeyim, ben de PlayStation'da, Xbox'da oturur konsolları hakim değilim. Hiç hayatımda da öyle bir konsol ama bir kere Wii'de işte bu tatil oyunlarının oynandığı bir versiyonunda bir iki tecrübem var. Nerede oynadın Wii ya? Wii benden sorulur ya. Wii'de ben affetmem. Oynadım. Bak şöyle masa tenisinde şöyle topu atabiliyorsun. Şöyle fıçık kesip ya da aynı mantıkla
neydi bu ya? Bowling. Bowling. Hı. Burada sözümüz olsun. Bir günde V oynayıp beraber bu bahsettiği yerlerde challenge'ı kabul ediyorum. Direkt net müsabakaya dalalım. Bakalım. Ezerim. Dedi. Duyuldu. Bu iddia da burada kayıtlı olsun diyorum. Bakalım ne olacak. En son bizim Serkan Küçük dayıya V götürmüştüm. Ona V yapmıştık. Orada beni biraz ezdi. Orada ezdi. Çünkü o biraz fazla çalışıyor. Ben de makine olsa da o biraz şey yapmıştı. Geçmişte de böyleydi. Onda ezildim ama ezerim. Doğal yeteneklerime güveniyorum. Evet. Bu işlerde ustadır. O ayrı bak. Ben de sorayım. Bak bu arada retro tarzı müzik çalıyor. Duyuluyor mu bilmiyorum da. Ya Zula Bar gerçekten hani bu Olgunlar bölgesinde sokağın adı neydi abi? Ya işte camiye yakın. Kocatepe Camii'nin altı. Kocatepe'nin caminin dibindeyiz ama sokağın adı ama bak bu arada Zula gerçekten gözüken bir yer değil. Bu kadar geniş mekan ama böyle arada derede bilen geliyor. Zula. Gerçekten Zula. Biz de seviyoruz. Evet, çok nezih, 10 numara 5 yıldız, hani açık hava, tepesi açık. Çok son derece rahat boşlukları ve çok da dolu olmuyor. Ankara'nın klasik belki de ne diyeyim, o klasik yapısını görebilirsiniz. Hani hiçbir zaman çok fazla hınca hınç dolmaz eğer fazla ciks değilse diyelim. Bir İstanbul değil kardeşim. Evet, bir İstanbul. Kafamız rahat. Bir İstanbul değil. Ankara'nın bir özelliği de bu Zula Bar'da 10 numara 5 yıldız İlker beni yaklaşık 1-1,5 sene önce bu pandemi başlangıcında biz bir kere daha gelmiştik. O zaman aklımızdan kalan bir şey, video çekelim dediğimde ki sağ olsun Ankara'ya geldim duyar duymaz ne zaman buluşuyoruz dedi. Benim de aklımda burası vardı. Burada bir video yapmış olmaktan çok mutluyum. İlerleyen dakikalarında veya başında videonun bir yerlere mutlaka mekanın sahibinde koyacağız. Sanırım sona doğru olur diye düşünüyorum. Dediğim gibi oyun dünyası dediğimde İlker. Oyun demeyek de retro oyun tarzı diyelim. Ya işte Game Boy istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Onu bunu uğraş. Şimdi senin kanalda değil mi yayınlanacak bu? Benim onun kanalında, zaman... Yok bir dakika. Montajlarımı senin kanalında vereceğim. O yüzden şu an olgun karakterlerimizi gösterecek hareketi yapalım bence. Evet. Şunu diyeceğim. Benim kanalda da izleyen olacak. Yani ben hoş ikimizin de çok üyesi yok. O ayrı da yok, en azından şu var. Senin kim olduğunu bilsinler. Ben kendi dilimle anlatayım. Şimdi sen beni pofladın ya. Şimdi Güçlü Demircioğlu kimdir? Bir kere sağlam bir Beşiktaş taraftarıdır. Sağlam bir bilardo oyuncusudur benim geçmişten bildiğim. Aynı zamanda da bu Yüzüklerin Efendisi konusunda benim tek tanıdığım ve aynı zamanda manyaklık seviyesi üst seviyelerden bir arkadaş. Ne yapmış? Gördüğünü almış. Evinde baltaları, kılıçları koymuş. Orijinal. Tabii herkesin bir hobisi olsun da abartmayalım. Ben çevremdeki herkese diyorum abartmayın kardeşim diye de işte abartmış. Daha çok Instagram'da tanınıyor. Smiggle House. Evet, Instagram'da daha popülerim, doğru. Sonradan YouTube kanalı açtı. Çok orijinal şeyler var ama mesela benim kanalı geçiyorum. Mesela bizim Cengiz'in de kanalı. Ya bizim şeyimiz belli. Kapasitemiz belli. Kitle aslında net diyelim. Senin kitle aslında birazcık daha yurt dışına yakın. Türkiye'de sevenler var ama ve lakin bu kalite burada seviliyor ama ve lakin yurt dışında çok daha farklı bir boyutta olacak. Zaten İngilizce videolarını da takip edip ne diyor ya bu diye birazcık böyle sözlük karıştırarak anlamaya çalıştık. Ben bir dakika parantez açacağım arada. Aç. Bowling dediğimizde TV8'de çalıştığım zaman Ankara Kameramanlar Derneği turnuvasını kazanan TV8 takımının bir parçasıydım. Bununla her zaman gurur duyuyorum. Hocam güzel, bowling güzel oynuyorsun da öyle top tutma değil bizimki. İyi kolunu tutuyorsun. Birazcık da deneyim gerekiyor yani. O cihazda deneyim gerekiyor. Ama gerçekten eve beklerim. Evde her bir şeyimiz var. Mesela direksiyonla oyun oynamak çok isterim. Bizim çocukla da oynuyoruz. Yılbaşı videosunda belki izleyenleriniz görmüştür. Evet. El konsolları. Bir masa dolusu ne şurada mı hocam? Link şurada. Sağ şurası. Şurada. Orada evet. Aslında tam denk geldi. Ben bir masa dediysem hayvan gibi masaya elimdeki yemek masası. Tüm el konsollarını koydum. Bu arada şeyleri istesen de koyamazdım. Televizyon konsollarını. El konsolları koydum. Millet diyor ki abi satar mısın? Diyorum bazı bana kadar var. Kaç tane var? İşte 10 tane var ama onda şunu deniyoruz, bunda deniyoruz. Evet güzeldi o video. Ya bir daha da o videodaki birçok şey maalesef artık yok. Yerine karpuz aldım, kavun aldım. Yerine başka bir şey aldım. Takas, barter yöntemiyle. Barter değil mi? Barter yöntemiyle soracaksın karambol yani. İşte bunu soracaktım ya. Yüzüklerin Efendisi falan diyecektim ya. Yüzüklerin Efendisi. Abi onu devamlı anlatıyorum.
Başlangıç 2001. O da heykelle. 1996 kitapla koleksiyon mantalitesi 1997-98'de doğdu ki yani yeniydim daha. 2001'de ilk işe girdim TRNet Ankara. TV8'den bir sonraki iş yerimdir. Oradan itibaren toplamaya başladım. Hemen bunu hızlı bir şekilde 20 sene 21. seneye giriyoruz. Maşallah maşallah. Ben bak bu kadar ben muhtemelen 1993'ten beri bit pazarlarına gidiyorum. Antika pazarlara, çöplüklere gidiyorum. Birçok şey aldım. Ama bu kadar şeyin içinde tek koleksiyon yaptığım şey şu kadar yer kaplayan Atari Salon jetonları. Onun da linkini şuraya koy. Evet şurada bir Atari efsane bir jeton acayip bir koleksiyon var. Ya lütfen parantez açıyorum. Orada olup da bende olmayan bir Atari Salon jetonunuz varsa mümkünse Türk jetonları neyse parası veya takası yapalım. Evet, parası mukabilinde aldım. Yani zaten muhtemelen onların %90'ı bende var da arada böyle taşrada Anadolu'nun bir bağrında bir yerde işte güçlü arcade room diye bir şey yaptılarsa onu istiyorum tutmak isterim. Yani benim bu kadar. Çünkü yer koyacak yerim yok. 10 numara bir jeton koleksiyonu gerçekten çok ciddi bir konu. Yani Atari Salon jetonu hocam lütfen jeton demeyelim. Atari Salon'un jetonları evet Türkiye'de kullanılmış yanlış mıyım? Evet. Türkiye'de kullanılmış Atari jetonları koleksiyonu var gerçekten hani benim için de öyle. Şimdi biz hepimiz buralara Kızılay'a falan inip o Atari salonlarına Fantasyland'lerde falan bu kolları çevirmiş adamlarız. İşte Adoketleri. Ben hala gidiyorum hocam. En güzeli o Adoketleri bilmem nedir ilk şeyinde gör Dungeons and Dragons falan. Hocam geçen hemen bak konuyla alakalı geyik de olsun. Benim depoda da kendi oyuncaklarım var. Çocuğun da kendi oyuncakları var. Bizim çocuklar Lego manyağı. Hatta dün Antika Pazarı, Çayyolu Antika Pazarı'nda birisi oy YouTuber dedi. Dedim herhalde bana demiyor. Sonra baktım bana demiş abi dedim 2000 üyeyle YouTuber olunmaz. Ya dedi ben seni tanıyorum çok seviyorum. Oğlunu da tanıyorum. Ona dedi ben Lego aldım getireceğim dedi. Abi dedim sağ ol zahmet etmişsin. Neyse Lego manyağı oğlum. Bir gün benim o depoda Kenler Ru'yu gördü. Dedi bu arkadaşlar kim? Dedim ya sana gelmez. Dedim Street Fighter o ne dedi. Akşamına Street Fighter'ı anlattım. Oyunda oynadık. Tabii çocuk sıfır beyin olduğu için. Mesela sen ne dedin sen biraz önce? Aduket. O mesela Shoryuken falan diye tam abi normal. Japoncası neyse işte o öyle. Sonrasında öğrendi Ken Ryu, Mr. Vision işte Ubur'dur. İlker'cim not alalım yani biz Çin Seddi'nin kuruluşunda şiir okuduk. Öyle Alıntıdır bu. Ya bizim olayımız o tabii olarak onun oğlu. Bizi cebinden çıkarır, bozuk para çıt harcar, geri koyar. İnanılmaz bir karakter bu arada. Hani o büyümüş, küçülmüş aynen öyle bir adam. Ama oyun oynamakta pek iyi değil ama ağzı benim kadar çok laf yapıyor. Yani geveze kendisi. Buradan kendisine selam söylüyorum. Zaten çekimden önce kendisine dedim ki bak güçlü abim var hani kılıçlar konuşmak ister misin? Gerek yok dedi. Net. Fikirlerine gerek yok. Bana sürprizim vardı. Ne dedi? Git dedim Cezerye'ye konuyu kapat. Evet. Cezerye'ye fit oldu ancak bizi sallamadı. Ayrı. Evet ne diyoruz? Bu arada ben belirtmek istiyorum. Parantezi de net olarak açayım. İlker benim koleksiyonum için o gittiği yerlerden yurt dışından gördüğü, benim ilgimi çekeceğini düşündüğü, benim koleksiyona katkıda bulunacak her şey için efsane yardımcı oluyor. Ama bu olmadı. Bu başka arkadaş aldık ya. Bunu gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar düşündüğümüzde güle güle derken çantanın içinden yumuşak bir hareketle alacağız. Bunun sahibini ben Instagram'da yayınladım ya, adam orada titremeye başladı. Dedim ben sattım, silah gönderdi bana. Ben dedim bunu sattım ya. Kusura bakma dedim. Bilemiyorum. Bunu alan arkadaşa buradan duyuruyorum. Bakınız 1700 parçalık bir koleksiyonum var. 1701. parça olacak ve adınıza bir şarkı yazacağım. Adına şiir yazarım, şarkı yazarım ama bu kutuyu alır giderim. Slanky gibi bir şey nickname'i. Kendisi buradan bilir bu videoyu seyredince. Sen beni bul. Kalabalığım ben. Simmi kızaz. Kalabalıktır kendisi. Kalabalığız. Arkadaşlar memur, devlet memuru ona göre. Onda daha pis çökeriz. O rahat. En güzel noktalarım. Yok ya şaka bir yana. Çok güzel parça. 10 numara 5 yıldız bir tercih. Kendisini buradan tebrik ediyorum. Burada efekt giriyor. Başla. İçimden çıkartmışım. Oo. Terimde mikrofonun soğuk etkisini hissettim. Bunu koyacağım biliyorsun değil mi? müzikle birlikte söylüyorum. Müzikler numara yani müzik gerçekten çok iyi. Smashing Pumpkins çalıyordu ve ondan önce Cream çaldı. Bunlar hani böyle Smashing Pumpkins biraz daha 90'lar ama Cream daha da öncesinden güzel. Soft rock, hoş rock bunlar tatlı şeyler. Evet
Bu videoda bana eşlik ettiği için canım kardeşim, dostum. Çocuklar da izliyor. 18 yaş altı bu bölüm. Üstü lan 6 değil. Ay. Evet, burada keseceğiz. 18 yaş. Alkolsüz bira da olabilir. Aslında bunlar bira bile değil. Saygılar. Hocam sen şimdi olmadı. Sigaraya sağlığa zararlı. Ben Çok son derece kötü. Katılıyorum ama alışkanlık bırakamıyoruz. Bırakabilirsek bırakacağız. Amacımız o. Benlik bir şeyler sorayım sana. Sor. Atari salonuna hiç gittin mi? Çok. Fantasyland hariç. Ama böyle ciddi bir gidiş oldu mu? Tabii ilkokulda disiplin suçu yedim. Disipline götürdüler. Hatta aileye şikayet ederler. İlkokulda gidiyorduk. Tam Ankara'da nereye gidiyordun? Şimdi ben Teğmen Kalmaz'da okudum. Onun arkasında böyle bir inşaatta bir yıkık dökük bir duvar bölümü vardı. Oradan geçip orada böyle hani lokalde 4-5 makineyle idare eden yerde bayağı River Raid oynuyorduk. Wow. Diye çılgınca. River Raid Atari 2600 oyunu olup güzeldir. Benzin alıyoruz ya. Millet hep öyle bilir. Benzin alıyoruz. Onun yaratıcısı kim biliyor musun? Kim? Şimdi ismini tam hatırlayamasam da bir kadın. Yani kadın programcı, çok ünlü. Halen yaşıyor. Sharon mıydı? Bu arada yani. Evet. Çok güzel oyun. Gerçekten güzel oyun. Onun 20-25 çeşit versiyonu var da işte en bizim bildiğimiz o. Onun ıvır zıvır böyle uçak gemisinden kalkan yemeği de var. Yaygın bir oyundu ve hani o dönem... Sonsuza doğru gidiyor. Evet. S ile başladı. Sharon mıydı neydi? Neyse. River Raid güzel tabii de Atari 2600 biraz eski tabii. Yani 80'lerin başları. 76 doğumluyum ben de, yapacak bir şey. Maşallah. Hiç göstermiyorsun. 76. Benden 3 yaş büyüksün. Sakallar olmasa kes 20 yaş en az. Şunu bir kırptım, tamam. 35 falan o civarda. Ben de Atari salonlarına halen gidiyorum. Halen yeni oyunlar var mı diye bakıyorum da tabii yeni oyun yok da. Önemli olan şu, benim 20 sene önce gittiğim tipler varsa lan ne yapıyorsun demek istiyorum da. Genellikle bizim o tipler biraz yıpranmış. Hayat bize davrandığı kadar iyi davranmamış. Geçiş dönemi nesliyiz bu arada. Bunu belirtmek istedim. Bakın biz yani üniversitede cep telefonu çıktığında tek parmak cep telefonları, Ericssonlar vardı. O tuğla gibiydi. Hocam şuraya koyuyorsun. Şöyle Evet. Yanda dolaştırıyorsun kutusunda. Yani böyle bir kabı olurdu onun, ona koyardınız. Öyle cep hep kaldıracak aletler değil. Ericsson'un pardon düzeltiyorum. Nokia'nın Nokia olduğu zaman Ericsson da zaman. tabii de Nokia daha bir artisti. Bak ben hemen oradan not söyleyeyim. O Ericsson'lar ilk çıktı. O zaman aldık ettik, meraktır bir çalışıyorum da. Ya aslında üniversitenin içinde çalışıyorum. Arabanın üzerine unutmuşum, bir fark edince ani fren, alet uçtu, patır kütür 4-5 parça. Öyle bir hani mekanik yapısı var, öyle elektronik bir yapısı yok. Geri birleştirince çalışıyordu. Sağlam hacı. Ben hiç Sağlam. telefon düştü de ekran kırıldı diye bir şey hatırlamıyorum. Yok Ya. Kırılacak bir ekran. Şu kadar ekran vardı abi, neresi kırılacak onun? Abi ben 97'de mi ne cep telefonu ilk aldığım zaman anam babanın faydasıyla. Evet tabii hepimiz. İlk Bodrum'da otelde çalışıyordum. SMS geldi, çok şaşırdım. Bizim bir abimiz yolladı. Ne Abdullah abim? Ona dedim lan, nasıl bir şey bu? Birisi yazı yazıyor. Yani o kadar. Şimdi bizim çocuğa desen ki video mesaj falan video ne var ki diyor. Ben SMS'te şaşırmıştım. Öyle abi, biz geçiş nesliydik gerçekten. Yani bir sıkıntı yaşadık ama sonuçta yakaladığımız noktaları var. Bunda tadını sonuna kadar çıkartıyoruz. Ya en azından geçmişi görmemiz güzel. Mesela MP3 muhabbeti, bak MP3 diyorum. ICQ. ICQ, MP3 zamanı gerçekten büyük devrimdi. Çok. Çünkü ben arkadaşım beni evine çağırmıştı. Bir tane müzik dinletmişti. Guns Dance Paradise var ya. İşte bir tane bir track'i WAV olarak atmış. Abo dedim, bunu bana verir misin? Getir dedi, hard diski vereyim. Ben hard diskimi söktüm. Taktık bir tane parça. Ondan herhalde bir sene sonra bu MP3 muhabbetini bir gördüm. Ağzım böyle açık kaldı. Gittim böyle ses sistemi falan aldım. Dediler ki şu albümlerin hepsi tek bir CD'de. Zaten CD'yle yeni tanışıyoruz. Abi. Acayip. Bak ben ilk PC'yi aldığımda ilk kez böyle o zaman zaten acayip bir teknoloji, yani yatay kasalar falan şimdiki gibi değil. Dayım o zaman dayım ODTÜ'de profesördü, makine mühendisliği bölümünde. Dedi ki sana Photoshop getireyim. Getir dayı falan. Photoshop 1.0. Tabii abi 6 floppy. Güzel. 6 floppy Photoshop çat çat çat. Şimdi mesela benden bazen portföy istiyorlar böyle. Ya kardeşim, benim 99'da yaptığım iş var Photoshop'ta ve dergide yayınlandı ve Mercedes'e çalıştım o zaman. 6 floppy diskte yaptığım program efektlerin %89.9'u zaten o dönem yoktu. Yani o yayınlandı. Vereyim portföyde, beğenecek misin? Yok. Ama portföyü görmek istiyorsun. Gör de. Yani 99'dan beri iş var içinde. 2000 yılında, 2001 yılında yaptığın dergi reklamı sana bir şey ifade edecek mi? Hayır.
Valla ben Komik şu tarihten beri bu işleri yapıyorum. Beğenirsen beğenirsin, beğenmezsen O kadar. beğenmezsin Yani derim. adamın bu arada bunu gerçekten ricadır ya. Tecrübeye bakın ya. Nedir abi portföy falan? Ya 2001 yılında yaptığım dergi reklamı. Bilmeyenler için diyorum. Grafikerdir arkadaş. İş görüşmelerinde bol bol portföy deyince artık yapıştırıyorlar. vermiyor arkadaş ya. Vermiyorum gerçekten. Ya verdik yemin ediyorum. Ha şu aşamada şu böyle, şurada bu oldu diye havada bulut, yerde yağmur derken biz hep işleri yapıyoruz, örnek işleri. Onlar orada kalıyor. Biz elemelerden geçemiyoruz. Neden bilemedim. Dünya Kupası'na katılamadılar. Evet. Hemen sorumu soruyorum. Sor. Bilgisayar dünyasında seni en şaşırtan şey neydi? Ben kendiminkini söyleyeyim. Sen Söyle. o sırada düşün. Sonra. Ben Amiga'cıyım. Amiga bilir misin? Commodore 64'ten sonra çıkan Amiga 500. Ama hala kullanılıyor canlı yayınlarda bazen. Grafikler Yani hala iyidir. orijinal güzeldir. Grafik olarak çok iyi. Beni en çok şaşırtan şey hayatımda Amiga 500 diskleri normalde double dense'lidir, tamam mı? Yani tek delikli. Evet. Bir gün bir abimiz dedi ki oğlum dedi onun yanını delersen high density olur, 2 katına çıkar dedi. 120 KB 1.4 MB. Lan bırak dedim. Sonra bir denedim, şaşırdım. Benim için hayatımda en büyük şey bu. Yani bilgisayar dünyasında beni en çok şaşırtan şey disketi delince 2 kat şeyini çıkması ya. Bu kadar basit. Ben burada. Senin nasıl? Abi Bilgisayar dünyasında en şey- çok şaşırtan. Açıkçası ilk şokum ben Commodore'da, biz o zamanlar işte yok kasetli kafa ayarıydı, ıvırdı kıvırdı, işte aynen burada gibi kasetler uğraşıyoruz. Bir gün dayım böyle bildiğin Evet. ben böyle şey gibi çeyiz sandığı gibi bir şey getirdi, yani bu kadar vardı böyle. Koyduk, bir tane bir ağız var kapatıp Oo, açtı. 525 sürücü. Yes. 1541 veya 42. Çok değerlidir. Geldi böyle. Ya şimdi gördüklerimiz normal kasetler veya böyle küçük floppy diskler. Kağıt disk denen bir şey getirdim. Böyle. 525. 525. Takıyorsun abi, kapatıyorsun, bir şeyler yapıyor. Şimdi Okuyor. hem evet, hem içine aldıkları, hem hacmi, hem yapısı böyle kağıt gibi, hani böyle. Sonra şey demişler, tabi burada şaşırtan nokta şu: buzdolabının buzluğuna koyup soğuttuğunda hızlı çalıştığı gibi bir iddia vardı. Bak hiç duymadım. Yalan. Olmadı zaten. Bozuldu. Yani Ağzı burnu birbirine girdi. ben şu yaşıma geldim, onu hiç duymadım. Nintendo Sega kasetlerini üfleyip koymak ayrı. Hafif tükürükle evet. hatta. Bir böyle biraz da vurursun ya elektroniğe Türkiye'de. Olur. Aslında o kartuş noktasına iyicene sıkıştırırsan da aynı etki veriyor da üflemek bir şeydir, ritüeldir. Öyle tabii. Nintendo'da. Yanımda olaydı bir Game Boy'le size yapardım. Bir ev olayı yapacağız. Bu arada Türkiye'nin genel kültürü vur çalışsın, bir shortcut, bir kısa yol oluştur, kendine avantaj sağlasın. Bizde klasik noktalardır. Hani bilemiyorum şu an, çok yorum yok. Yine bir soru sorayım. Unutamadığın Atari salonu oyunu da söyle. O River Raid midir yani? Daha ötesi var mıdır? Düşünüyorum. Aslında tabii River Raid'in yeri başka. Bu Dungeons and Dragons tadında bir şeydi. Soldan sağa ilerlemeli kılıçlı. Evet, yes. Onun ismini hatırlamasam Ben da de hatırlamıyorum sitesini senin ya. videoda onunla link şişeler geldi. Orada ben özellikle ilk onu açmıştım. Böyle birazcık daha FRP tarzı olsun diye. O. Bak benimki de, ben Amiga'da Super Frog çok severim. Beni herkes öyle tanır da. Aslında benim en unutamadığım oyunda, şimdi ismini maalesef hatırlayamıyorum, ama Tavşan Samuray dersen birileri hatırlayabilir. Yine 80'li yıllarda Atari sonunda görmüştüm. O zaman artık Commodore 64 muhtemelen vardı. İşte bir samuray gibi tavşan var. İşte kese kese gidiyor böyle. Keseye dediysem basit pikseller. Bir süre var. O süre bitince jetonlar o zaman süreliydi. Öyle başarılı olursan bitmiyordu. Süre sonunda hareketi yapıyor, bitiyor. Çok içimde kalmıştı o oyun. Ninja Tavşan'la oyunu bilenler yazabilirler abi. Ya ben biliyorum ismini de şimdi aklıma gelmedi. Ben de şeyi düzeltmek istiyorum. Mesela şimdi cevap veremem ama Atari dünyasında değil de Commodore'da Hunchback diye bir oyun vardı. Bizimkiler bilir, bizim camia bilir. Hunchback, işte o kambur bir adam oynuyorsun. Bana su verdi hikayesi. Ne yapıyor? Buralarda arka masadan ses çok geliyorsa özür dileriz. Hunchback'te kız çocuğunu kaçırıyorlardı. Sen böyle iple atlıyorsun, işte dikenlerden zıplıyorsun, hayvanların üzerinden kurtarıyorsun kendini falan. En son noktada gidip o şatoda kilitli olan prensesi kurtarıyordum ve o dönem için efsane bir müziği vardı. Bir de şeye de çok şaşırmıştım. Commodore'da Samantha Fox Strip Poker vardı. Strip Poker severiz. Evet. Benim hatta pokeri şu ucundan bir gıdım oynama yani şeyim Bir sebebi Strip Poker.
Yani bir şekilde as papaz falan gelince açalım diye. O piksel Samantha Fox bizim için bir şaşırtıcı noktaydı. Hocam bak sen Commodore'cu gibisin. Amiga ile ilişkin nasıl? Amiga'da Az. Stack serisi vardı, bilir misin Stack? Yok, aşağıda Tolga diye ünlüler diye bir karakterin Amiga'sı vardı. Ben o kadar biliyorum ama ben Commodore 64 galiba. Şimdi Amigacılar Stack serisi deyince gözleri yaşlanacaktır. Stack serisini sonradan sen bir ara bakarsın. Şimdi 18 plus oluyor. Stack serisi zamanının gifleri. şey vardı. Spider'la böyle örümcekle kenarları açtıkça böyle fotoğraflar açılan şeyler vardı. Var ama o bizim o arcade serisine gidiyor. O bizim Gals Panic. Evet. Onun da videosu var da bunun linkini koymayalım. Gals Panic karı soymaca dediğimiz o artık birazcık daha ileri seviyeye geçiyor. Örümcek de ilk level olduğu için biliyorsun. O Gals Panic 2 boyutlu. Sonradan o Gals Panic 3-4'ten sonra 3 boyutluya geçti. Mesela karakterin vücudunun çevresine dolaşabiliyorsun. Güzel tabii. Bizim de bazı bilgilerimizi bazı bilgilerimizi oradan öğrendik. Evet. Yani bir dönemin popüler oyunuydu. Bunu da belirtmekte Gals Panic bak bilmeyenler hatun soymaca eşittir Gals Panic. Benim videoyu bulursunuz İlker Beşer Gals Panic. Link koyma kardeşim yeter link ya. Yok, buna link yok. Amma çok link oldu. Koyarız. Şimdi buraya kadar hala izledilerse devamında değişik şeyler yapabiliriz. Birazdan buranın sahibini de çağırırız ya da çalışanları çağırırız. Evet. Bize neden buranın ismi Zula diye anlatırlar. Anlatmazlarsa da yapacak bir şey yok. Biraz da mekanı öğrenelim istiyoruz bence de. İyi fikir. Buraya reklam gitsin. Bence olgunluğumuzu gösteren o jesti tekrar yapıp kapatalım. 3, 2, 1. Burada zoom hocam. Surata zoom. Net. Abi hemen soruyorum. Zula'nın şeyi nedir? İsmi nereden geliyor? Zula'nın ismi arkada kalmasından geliyor işte. Zula'da kalmasından geliyor daha doğrusu. Hadi biz daha böyle sofistike bir şey bekliyorduk ha. Yok. Ama aslında var bir sofistike bir kısmı da. Şeyde bu fiyat şeyinde neydi? Menüde birazcık böyle şeyler var. Hint figürleri var gibi sanki sanırsam. Gibi aslında ama onlar bizim Erdem abi kendi eliyle çizip hani tamamen böyle kafasından çizip onu sonra düzelttirip bir ressam bir arkadaşa öyle çıktı ortaya. Bizim buluşmaları hiç görmüş müydün? Gördüm. Güzel. Tabii. Canın çekti mi ben de bir araya gireyim, ben de oyun oynayayım diye? Ya siz geldiğinizde ben barda genelde tek olduğum için ve çalışıyor olduğum için gelip bir türlü oynayamadım. Yani ki zamanında Commodore falan oynamış bir insanım ama hani o gün olmuyor yani denk gelmiyor. Siz erken geliyorsunuz ya biraz. Evet, ben de barda denk geliyorum o yüzden. Normalde pazarları burası 2'de mi açılırken biz 12'de geliyoruz. Aynen. Hadi. O yüzden şey yapamadım bir türlü. Hani bu arada burada benim en unutamadığım günü söyleyeyim. 2019 benim 2019 40 yaş. Burada organizasyon yaptım. Bizim de Efe Aydal var. Kendisi YouTube'da fenomendir. O da İzmir'den kalkıp geldi. Hem burada birlikte bir organizasyon yapmış olduk. Hem de burada sizden birisinin bir şeyi evlendi. Can Bonomo da mı ne gelmişti buraya. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Ortaklardan bir tanesi. Ali abi evlendiği günde. Can burada hem canlı adam yanımızda şarkı söylüyor. Hem sağ olsun kardeşler bize bir güzel bir kokteyl ısmarladılar. Hem de doğum günümde hem de organizasyon yapmıştık. Müthiş oldu. Teşekkür ederim. Yüzükler Efendisi seviyorum dedin arka planda. Aha sor ben aradan çekiliyorum. Bu arkadaş Türkiye'deki en bu konuların manyağıdır. Manyağı. Büyük bir koleksiyonum var. Büyük elde baltalar kılıçlar. Yani hiç öyle koleksiyonluk bir durumum yok da işte lisenin başında kitaplar okumaya başlayıp ondan sonra işte senelerce filmi bekleyip. Şimdi diziyi bekliyor musun peki? Tabii ki bekliyorum. Harika. Yani daha ilk görsel yayınlandı ama tek bir görselle bile biraz canımızı aldılar. Onunla ilgili ben şimdi sana video sonrasında reklamlar, canlı yayınlarımızı falan göstereyim, biz devamlı tartışıyoruz. Dedim ya 1700 parçalık ufak bir koleksiyonum var. Çok ufakmış. Ufak gerçekten. Ya evin her yerinde bir şeylerim var. Birebir replikalar, tırnak makasından birebir kılıca kadar malzemem var. Adam sırtına koymuş, uçağa atmış gelmiş öyle manyak. Yeni Zelanda'ya gittim. Ruh hastası gibi. Topladım oradan. 40 kiloyla geri döndüm. Havaalanında 42 kiloyla rekor kıran bendim Türkiye uçağında. 42 kilo. Yeni bavul aldım böyle 4 tane güvenlik taşıdı onları bir şey olmasın. Benim sırtımda komple mesela ejderha dövmesi var. Nazgül diye başladık. Yapan arkadaş beceremediği için biraz daha fazla ejderhaya benzedi ama aslında bayağı komple Nazgül dövmesi var. Tamam direkt Smaug diye götürebilirsin olayı. Neydi? Ejderha. Ha. Smaug dersin. Ne var? Bir sürü. Yer aslında. Orta dünyanın bir sürü ejderhası var. Her şekilde çalışır. Sen iste yeter ki. Olay her şekilde. Oraya Tolkien'in o logosunu koyduğun anda normal ejderha da buranın ejderhası. Maksat tabii.
Evet. Pandemi ne yaptı size? Vurdu mu? Bayağı kapalıydınız ya. Ben Bayağı. hep geldim kapıya geldim kapalıyydınız. Pandemi içimizden geçti ya. Bayağı böyle dümdüz içimizden geçti yani. Ne kadar kapalı kaldı? Full. 14-15 ay kadar falan Abi kapalı kaldı. 14-15 ay buradaki çalışanları hadi geçiyorum. Hani siz birazcık daha yönetim kanadı ne yaptınız? Valla ben evde halda yuvarlandım. Genelde sıkıntıdan. Hani aşırı sosyal insanlar olduğumuz için normalde. Ya da ev toplantıları falan yapıp kağıt falan ödüyorduk yani. At lan kağıdı. Americano var mı? Öyle bir oyun oynuyor musun? Americano diye. Biliyorum arada oynamışlığım da var. Nasıl bir şey? Harika. Americano. Biz ailecek hep oynuyoruz abi. Takıntılıyız Americano'ya. Neyse Kağıt- abi kağıt oyunu. umarım geçti bu dönemler. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Evet. Senin nasıl geçti? Film çok rahat geçti ya. Benim sırtımda çocuk sürekli şınav çekiyorduk. Biraz sırt ağrım oldu. Dedim herhalde ondan değilmiş. Bizim çocuk ve hanım hastalandı. Ben de arada kaynadım. Hasta Gördüğüm olduğunu da kadarıyla anlamadım. hepimiz aşılıyız. Evet. 4. Aşınızı olmuş. Yok ben Bugün ne? Tarihten bahsedeyim mi? Sen ne zaman yenilersin? Ne? Biontech'e mi? Ne? Yok Bunu lan, ne zaman? ha, bunu. en Eylül fazla- sonu şu an 4. Belki 5'e giderim ben. Bu hafta sonu yayınlayabilirim bilmiyorum. Ama- Bu hafta sonu güzel geniş Ama bir bak ben fare de ne bu zaman videoları videoları... sana nasıl neyse göndeririz birer bir şekilde artık. Evet, var mı senin bize sormak istediğin? Bak bu Yüzüklerin Efendisi, ben de retrocuyum ona göre. Yüzüklerin Efendisi'yle ilgili konuşabiliriz sonra. Bir videoda öyle yaparız Zula Bar'da diye düşünüyorum. Bu da şimdiden sözümüz olsun. Bu yeterince uzun oldu ama Evet. yine gelip tekrar bir yapmak istiyoruz böyle video. Zula Bar 10 numara 5 yıldız. Aklımızda olsun. Ankara. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Yine Ankara, yine 10 numara bir video. Kardeşim İlker'le beraber 10 numara bir iş çıktı diye düşünüyorum. Fikrim bu. Ben çok sevdim. Geçen zaman nasıl aktığını anlamadık. Ben böyle söyleyeyim. Standart ya, bizim muhabbet standart. Evet. Ama özellikle geyiği az kestik ki Evet. millet sıkılmasın. Ya zaten bunu eş dost akraba 1000 kişi izler yeter işte. Aynen. Ya bu videonun abi 5 saat olabilir. Yani yapımız var, potansiyelimiz var. Altyapıya kesinlikle sahibiz bu konuda. Aynen bu şekilde devam edebiliriz ama ben özellikle İlker'e bu videoda benimle zamanı paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Ayak takımı her zaman aklınızda olsun. Simi Grouse da aklınızda olsun. Bizim de kanala gelirseniz gelin kardeşim. Bence de güzel bir kanal var. Ama bir dakika, bir şey söylemeyi unuttum. Ayak takımı bizim Instagram. Evet. YouTube İlker Beşer. Tabii Düz. YouTube'da İlker Beşer, onda linkini Şurada bir yerlere atarız. Çok güzel videoları var gerçekten yani bu bit pazarlarını gezer özellikle İlker'in en büyük özelliklerinden biridir. Orada tabii bulduklarını tahmin edebiliyorsunuzdur. Hani bizim özümüz, bizim tarihimiz, bizim nostaljimiz olan şeyleri çok rahatlıkla bulabildiğimiz yerler. Bu yüzden kendisine tekrar teşekkür ederim. Çok güzeldi. Bugün de beni görmediğim bir ürünle tanıştırdı. Benim değil ama keşke hediye edeydim evet, alana da çok büyük tebrikler sunuyorum. Gerçekten güzel bir ürün seçmiş. Zevki 10 numara 5 yıldız. Bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Ayak takımı ve Smeagol Zazu'dan herkese hoşça kalın diyoruz ve o olgun pozumuzu yine 3, 2, 1 ve veriyoruz. Tamam, bitti mi? Evet, bu kadar. Hocam hangi kanalda çıkacaktı? Hangi kanaldan mı diye? Vay be abi, çok